Karanlık tarafları olan bir doktor. Bir yanda birçok kişi tarafından saygı gören, bir yandan da kapalı kapılar ardında organ mafyalığı yapan bir doktor. Karşınızda Yusuf Erçin Sönmez ya da daha iyi bilinen adıyla Doktor Frankenstein. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yusuf Erçin Sönmez, Türkiye'de bilinen lakabıyla Doktor Frankenstein. Türkiye onu ilk olarak Uğur Dündar'ın 97 yılındaki Arena programında tanıdı. O dönem Uğur Dündar'dan çaresiz durumda olduğunu belirterek yardım isteyen Ramazan Bayraktar'la yapmış olduğu anlaşma gereği kendisinin böbreğinin alınması için getirildiği hastanede Erçin Sönmez ve ekibine suçüstü yapılmış ve yasa dışı organ nakli, insan kaçakçılığı gibi çeşitli suçlamalarla kendisine davalar açılmıştı. Erçin Sönmez doktorluk kariyerine ilk olarak İstanbul Tıp Fakültesi'nde asistan olarak başladı. Asistanlık yaptığı dönemde aynı fakültede doçentlik yapan Ulu Eldegez'in kendisine verdiği bir kitap, Sönmez'in kariyerini bambaşka bir noktaya taşıdı. O zamana kadar kariyeri asistanlık üzerinden ilerlerken, kendisinin de deyimiyle Erçin Sönmez kitaptan sonra büyük bir aydınlanma yaşamıştı. Yaşadığı aydınlanmadan sonra çalışmalarını organ nakli üzerine yoğunlaştırdı. 8 ay kadar bir süre Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde organ nakli merkezinde görev aldı. Çalışmalarını daha da ileriye taşımak adına Sağlık Bakanlığı'nın karşıladığı bursla yaklaşık bir yıl boyunca Fransa'nın Paul Bros Hastanesi'nde karaciğer nakli eğitimi aldı. Yurt dışında çeşitli yerlerde görmüş olduğu eğitimler sonrasında ise Türkiye'ye dönerek çalışmalarına burada devam etti. Aslında tam olarak da değişim buradan sonra başladı. Bu zamana kadar profesyonel hayatını tıp bilimine sadık biri olarak devam etmiş olan Sönmez, 94 yılından itibaren tabiri caizse 2 kişilik bir hayat yaşadı. Birincisi, her zaman sahip olduğu tıp alanındaki saygın kişiliği olan doçent doktor Yusuf Erçin Sönmez'di. İkincisi ise part-time çalışan olarak adlandırdığı genel cerrah Yusuf Sönmez'di. Zaman zaman herkesin saygı duyduğu doçent olurken, zaman zamansa kapalı kapılar ardında yasa dışı eylemler gerçekleştiren bir cerrah olmuştu. İlk zamanlar eylemlerini gizli saklı gerçekleştirmeyi tercih etse de, yasadaki açıkları bulduktan sonra bunu saklama gereği duymadan alelade şekilde gerçekleştirmeye başladı. Başlarda yapmış olduğu nakiller Türkiye içerisinde ve gayet yardımsever gözüken bir konumdaydı. Ama kendisinin karanlık yönünün daha ağır basması ve İsrail'in ünlü doktoru Moshe Harel'le olan dostluğu onun sahip olduğu ünvanın çok farklı bir yönünü ortaya çıkardı. Erçin Sönmez organ nakli alanında önemli adımlar atmış olan Moshe Harel'le iş ilişkisini daha da kuvvetli hale getirdi. Zaman içinde sahip olduğu saygıdeğer doçent ünvanını geride bırakarak yalnızca cerrah olmayı seçti. Ve bu seçimi de onun karanlık yönünü gözler önüne serdi. Moshe Harel'le farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirerek yapmış oldukları organ naklini uluslararası arenaya taşıdılar. Yaşam şartlarının elverişsiz olduğu çeşitli ülkelere giderek yoksul kişilerden para karşılığı organlarını bağışlamalarını istediler. Bu ziyaretleri Sönmez ve Harel birlikte gerçekleştiriyor ve insanlara güven aşılayarak yapılanları meşru göstermeye çalışıyorlardı. Beraber çalıştıkları dönem boyunca da nakil merkezleri genellikle Azerbaycan ve Kosova oldu. İngiltere, Almanya, İsrail gibi devletlerde organ nakli için sıra bekleyen kişiler nakil merkezlerine getiriliyor ve organ nakilleri burada gerçekleştiriliyordu. Ağları o kadar geniş bir kitleye ulaşmıştı ki, ünleri artık birkaç ülkenin sınırını fazlasıyla aşmıştı. Dünyanın dört bir yanından organ nakline ihtiyaç duyan zenginler onların kapısını çalar olmuştu. İşin bir başka boyuta taşınması da bu dönemlerde gerçekleşti. 99 yılında Kosova Savaşı'nda esir düşen 300 Sırp askerine hiçbir şekilde ulaşılamadı. Daha sonradan yapılan araştırmalarda fark edildi ki bu 300 askerin organları Sönmez ve Harel ikilisinin kontrolünde İsrail'de organ nakli bekleyen hastalara gönderilmişti. Bu gerçekleştirilen nakillerinde bir kısmı Kosova'daki Medikus Kliniğinde, bir kısmı ise Azerbaycan'daki Nur Hastanesi'nde yapıldığı biliniyor. İşin bir diğer boyutuysa Erçin Sönmez ve Moshe Harel'in bu organ nakillerini gerçekleştirdiği sıralarda Interpol tarafından tam 186 ülkede kırmızı bültenle aranıyor olmasıydı. Sönmez'in Nur Hastanesi'nde çalışmasının duyulması Azerbaycan medyası tarafından gündeme getirildi. Kırmızı bültenle aranan bir suçlunun ülkenin bilindik bir hastanesinde neden çalıştırıldığı sorusu defalarca kez soruldu. Ancak hastanenin verdiği tek yanıtsa yapılanların yasa dışı olmadığıydı.
Yusuf Erçin Sönmez ve Moshe Harel ikilisinin tam olarak kimlere organ nakli hizmetini sağladığı bilinmese de, kişi sayısı olarak yalnızca İsrail'de 2000'den fazla kişiye organ nakli gerçekleştirdiği biliniyor. Erçin Sönmez organ nakillerinin büyük bir kısmını yurt dışındaki nakil merkezlerinde gerçekleştirmiş olsa da aslında Türkiye'de de aktif olarak fazlasıyla organ nakil işlemi gerçekleştirdi. Harel'le tanıştıkları ilk zamanlarda nakil işlerine Türkiye'deki yoksul kişilerden aldıkları organları İsrail'e taşıyarak başladılar. Ancak daha sonrasında Erçin Sönmez, Harel'le iletişimini kestikten sonra da Türkiye'de organ nakil çalışmalarını yürütmeye devam etti. Türk Ceza Kanunu'nda organ nakliyle ilgili herhangi bir adli ceza olmadığını bildiği için Erçin Sönmez Türkiye'de çok rahat şekilde nakil işlemleri gerçekleştirdi. 2004 yılına kadar belirli aralıklarla tam 6 kez gözaltına alındı. Ancak bunların hepsinden de yasaya aykırı bir durum olmadığı gerekçesiyle ceza almadan kurtuldu. 2004 yılında ise yasa dışı organ nakli, tehditle alıkoyma gibi suçlardan hakkında adli işlem başlatıldı. Mahkeme 2005 yılında Erçin Sönmez'i resmi şekilde organ mafyası lideri olarak tanımladı ve onu 1 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak aynı yıl çıkan bir kanun olan 2 yıldan az hapis cezalarının ertelenmesi hükmüyle Erçin Sönmez bir kez daha serbest bırakıldı. 2005 yılındaki bu olaydan sonra çalışmalarının büyük bir kısmını Türkiye'de devam ettirdi. Yaşanan gözaltılarından dolayı bakanlık Sönmez'in doktorluk lisansını elinden aldı. Aynı zamanda sahip olduğu Kadıköy Özel Sönmez Hastanesi'ne sağlıksız koşullarda işlem yapıldığı gerekçesiyle mühür vuruldu. Bu olaylardan sonra Erçin Sönmez 2 yıla yakın bir süre hiçbir şekilde ortalarda gözükmedi. Ta ki sahibi olduğu özel hastane bir gece silahlı 4 kişi tarafından basılana kadar. Her ne kadar Erçin Sönmez'in hastanesi bakanlık tarafından kapatılmış olsa da kendisi hastanenin gizli bölmelerinde organ nakil işlemlerine uzunca bir süre devam etti. Ancak 2007 yılında Erçin Sönmez'in ismi arkadaşlarının organlarının çalındığı gerekçesiyle hastaneyi basan 4 kişi tarafından tekrar gündeme getirildi. Kadıköy polisinin de olaya dahil olmasıyla birlikte Erçin Sönmez dahil 17 kişi gözaltına alındı. Ancak ne yazık ki yapılan incelemelerde Erçin Sönmez'e karşı sunulabilecek bir kanıt olmadığı gerekçesiyle kendisi tekrardan serbest bırakıldı. 2008 yılından itibaren de Erçin Sönmez sessiz bir şekilde ortadan kayboldu. 2010 yılında Avrupa Adalet Misyonu aralarında Erçin Sönmez'in de yer aldığı 7 kişi hakkında yasa dışı organ nakli yaptığı gerekçesiyle bir soruşturma başlattı. Çeşitli ülkelerden insanları hem para karşılığı hem de zorla alıkoyarak organ nakline zorladıkları iddia edildi. Soruşturmayı bir adım ileri taşıyan asıl iddia ise o dönem Kosova'da başbakan olarak görev yapan Haşim Taçi'nin 300 Sırp askerini kaçıran mafyanın liderliğini yaptığının söylenmesiydi. Organ naklini gerçekleştiren ekibin liderliğini de Erçin Sönmez'in yaptığı düşünülmesi üzerine kendisini arama çalışmaları başladı. Ve çok geçmeden Sönmez 2011 yılında Kartal'daki villasında yakalandı. Her ne kadar hakkında arama emirleri onlarca suçlama olsa da ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Günümüzde kendisinin adının tekrar gündeme gelmesine sebep olan durumsa bir dönem beraber çalışma yürüttükleri Moshe Harel'den kaynaklı bir olay. Moshe Harel tıpkı Erçin Sönmez gibi birçok suçlamayla karşı karşıya kalmış ve 2018 yılında Kıbrıs'ta tutuklanmıştı. Tutukluluğu süresince ne İsrail'e ne de yargılanması yapılan Kosova'ya verilmesi kabul edilmiş, Kıbrıs'ta hakkında farklı bir dava görüleceği söylenmişti. Ancak 2018'den beridir kendisiyle ilgili medyada başka hiçbir haber yer almadı. Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada Harel'le ilgili bir haberde İsrail ordusunun rehin aldığı Filistinlilerden organ nakli gerçekleştirdiği iddia edildi. Ancak bununla ilgili somut bir delil olmamasından dolayı da olay çok uzun süre gündemde tutulmadı. Yusuf Erçin Sönmez 2011 yılındaki olaylardan sonra kayıplara karıştı. Kendisine ne olduğu, yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. Suç ortağı olan Moshe Harel ise resmi olarak 2018 yılından beridir kayıp durumda.